Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, radar sistemi nasıl yapacağız onu göstereceğim. E, Şöyle malzemeleri tanıtayım. Mesafe sensörümüz var arkadaşlar. Bu şey olarak geçiyor. HC SR04 olarak geçiyor. 4 pinli şu şeyle servo motor. Biliyorsunuz standart servo motor. OLED ekran var. 0.9 inçlik. ESP32 ile sürekli bunu kullanıyoruz. Çeşitli jumper kablolarımız var. Onları bağlantıyı yapacağız. Şimdi bağlantı şemasını anlatayım. Önce şeyden başlayalım. LED'den başlayalım. OLED'den başlayalım. Ekrandan başlayalım. Şöyle göstereyim. Netleşsin. VCC var arkadaşlar. Bunu güç vereceğiz. 3.3V veriyorum. GND'ye bağlanacak. SCK bazılarında SCL olarak geçiyor. Bunu 22'ye bağlayacağız. SDA'yı da 21'e bağlayacağız arkadaşlar. Bağlantıyı yapıp öyle videoya devam edeyim arkadaşlar. Bu video uzun olmasın. Bağlantıyı yaptım arkadaşlar. Şurada göstermek istediğim bir şey var. 3.3V'yi ekrandan gelen 3.3V'yi ben buraya bağladım. Bir board'un üstüne bağladım. Şimdi burada hani şimdi bunların ikisini ben şey olarak kullanacağım. 5V olarak kullanacağım. Eğer bunları da 3.3V olarak kullansaydım buradan ESP'den güç verirdim. Örnek veriyorum. Şöyle anlatayım. Şuradan güç verirdim şu noktaya. Buraya herhangi birini bağlardım. Buraya diğer sensörü bağlardım. Buraya da diğer sensörü. Buradan verdim. Buradan sona kadar gider. Şöyle göstereyim. Daha net anlaşım. A'dan verdim. E'ye gider. Bu baştaki artıdan verdiğim bu sondaki artıya kadar gelir arkadaşlar. Hani bunda ESP'de fazla kablo olmasın, zaten bazı şeyler çift kullanmamız gerekecek. O zaman yetmiyor. O zaman bunlar birebir olur. Servo motor. Servo motorunu arkadaşlar şöyle anlatayım. Kırmızı 5V, kahverengi GND, turuncu 13'e bağlıyoruz arkadaşlar. Bunlar standart. Bunu da bağlayıp videoya devam edelim. Bağlantıyı yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı ekranın 3.3V'si, mavi ESP'den gelen 3.3, sarı servodan gelen 5V ve volt, grimsi beyaz olan da ESP'den gelen. Şimdi buraya bir de sensörünkünü bağlayacağız, 5.5V'yi. Güzel bir şekilde çalıştıracak. Sensörü şöyle göstereyim arkadaşlar. VCC var. Güç veriyor. 5V. Trig 5'e bağlayacağız. 5. pine bağlayacağız. Echo var. Bunu 34. pine bağlayacağız. GND de standart GND'ye bağlayacağız arkadaşlar. Bağlantıyı yapayım. Sonra videoya devam edelim. Bağlantıyı yaptık arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. GND'ye gidiyor. Echo 34'e gidiyor. Trig 5'e gidiyor. VCC de 5 volta gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunun kodlamasına geçelim. Orada da size söyleyeceklerim var. Ondan sonra çalışacak mı çalışmayacak mı bakarız. Kod kısmı da bu şekilde. Burada ekranın kütüphanesi, servonun kütüphanesi. Burada sensörde kullandığımız 2 pini belirttik. Burada servonun pilini belirttik. Burada ekran yazıyor. Burada bizim yani ekranda ne olsun ne bitsin bunları nasıl istediğimiz burada yazıyor. Yani burada kodlama kısmından bahsedecek olursak bayağı bir video çıkar, uzun sürer. Ben bunu blog sayfamda paylaşacağım. Siz orada inceleyebilirsiniz. Hani kafanıza takılan şeyleri hem Instagram hem YouTube yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Yani değiştirmek istediğiniz şeyler varsa onları yazabilirsiniz. Beraber üzerinde oynama yapabiliriz. Değiştirebiliriz. Kod bu şekilde. Şu aşağı doğru da inelim. Burada bağlantı şeması aynı bu şekilde blog sayfama atacağım. Hani çok karışık değil. Yani olursa gene yazabilirsiniz. Bu sensörün kodu hani internetten falan arattırabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Burada VCC 5V, GND, Trig 5, Echo 34 şeklinde. Bu servo standart zaten. Kırmızı 5V, kahverengi GND olarak geçiyor. Turuncu da hani yönetim şekli, yani servo o pinden bunu yönetiyor. 13'e geliyor. OLED'de 0.9 inçlik benimki arkadaşlar.
VCC 3 ve GND SDA 21, SCL 22. Benim ekranda SCK yazıyor. Hani bunda sıkıntı yok. SCK, SCL aynı şeylerdir arkadaşlar. Bu şekilde yükleyebilir, bağlantısını yapabilirsiniz. Kodu şuradan kopyalayın. Arkadaşlar kodu kopyalarken dikkat edin. Bu aşağıdaki parantezler, süslü parantezler, bunların hepsi önemli. Yani bu kesme işaretleri falan, tırnak işaretleri falan, bunların hepsini olduğu şekilde kopyalayın. Aynı benim şekilde yukarıda kütüphaneden başlayarak aşağıda şu ünlem işareti, bu da dahil olacak arkadaşlar. Yani bu fazlalık değil, yanlış yazılmış bir şey değil. Bunu da direkt kopyalarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Bağlantı şeması da doğruysa. Şöyle kopyalayalım. Arkadaşlar buradan araçlar kısmına gelin. Büyük ihtimalle videoda gözükmeyecek o kısım. En üstte araçlar kısmı var. Burada kartınızı, benimki ESP32D dev olarak geçiyor. Onu yapın, seçin. Burada seçeceğiniz kısım ESP Arduino'ya gelin. Burada hangisi, işte sizinki C'dir, S3'tür vesaire vesaire, hepsi burada yazıyor. Yani portunu da ona göre seçersiniz arkadaşlar. Şu an hani bak, bunu da söylemiş olayım. Port neden seçili değil. Şu an ben USB'yi bağlamadım. Kulaklığı taktığım için. Şöyle bağlayayım. Burada çıktı arkadaşlar. Zaten port, bu USB'yi bağlamadan çalıştırırsanız alttaki bu siyah kısımda hata kodu verecektir size. Bayağı uzun bir hata kodu verecektir. Şimdi yükleyelim bakalım. Yüklendikten sonra arkadaşlar çalışıp çalışmadığına diğer şekilde videonun devamında bakarız. Görüşürüz. Kodu yükledik. Yani bağlantıyı yaptık. Kodu yükledik arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl çalışacak. O shorts videosundaki gibi çalışacak mı? Bakalım. Şimdi kablolar yakında olduğu için bu sensörün burada gözüküyor arkadaşlar. Hani elimi iyice yaklaştırdım mıydı? Tam orta noktasında gözüküyor. Uzaklaştıralım. Uzaklaştıkça gene gösteriyor. Maskotumuzu böyle koyalım. Tamamen yakın algıladı. Şu videoda netleştireyim. Burada arkadaşlar gördünüz. Herhangi bir sorun yok. Bunu çift taraflı bantla masaya yapıştırabilirsiniz. Ben bu ikisinin arasında da çift taraflı bant kullandım. Yani bir sorun olmadı. Güzel de çalışıyor. Ama dikkat edin, şu sensörün üstüne gelmesin. Şöyle bant göstereyim. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kodun tamamı, bağlantı şeması blog sayfamda olacak. Görüşürüz. İyi seyirler arkadaşlar.